Zamanın içinde yolculuk yapan adam. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında kendisini beğenmiş bir bilgin vardı. Geylani Hazretlerinin evliyalığını inkar eder, hatta öyle ki mübarek zata bulaştığı dahi oluyordu. Bir gün Geylani Hazretlerinin devamlı geldiği mescide uğradı. Maksadı ona biraz sataşmak ve çat pat sorular sormaktı. Biraz sonra Geylani Hazretleri de mescide geldiler. İçeride çok sayıda mürit de vardı. Bilgin bir fırsatını bulur bulmaz Geylani Hazretlerinin yanına geldi. "Ya Geylani," dedi. "Mürşid olan kimseler zamanı kendilerine tabi ederek döndürürler. Yıllarca yapılması mümkün olmayan şeyleri birkaç saat içinde yaparlarmış. Doğru mu bu?" diye sordu. Geylani Hazretleri şu cevabı verdi. "Allah Celle Celaluhu sevdiği kula öyle kuvvet verir ki 15 yılda yapılacak şeyleri 1 saatte yapar." Bunun üzerine bilgin kibirle baktı ve şöyle söyledi. "Ben bu görüşte değilim. Zamanı kendinize döndürüp 10-15 yılda yapılacak şeyleri 1 saat gibi kısa bir zamanda yapmanızı kabul edemem. Bu ancak Allah'a mahsustur." Mübarek evliya sakince şu cevabı verdi. Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine tasarruf kuvveti verdiği kulları ne isterlerse yaparlar. Kimse de onlara mani olamaz. Konuşma böyle devam ederken cuma namazının vakti gelmişti. Bu bilgin adam seccadesini omzuna alarak abdesthanenin yolunu tuttu. Seccadesini şadırvanın kazığına asarak abdest almak için elini suya soktu. Ve işte o anda kendisini bir anda bilmediği bir çarşıda çilingir dükkanının içinde buldu. Bir süre kendine gelmeyi beklerken içeride çalışan çilingir ustasının eline bakarak sanki büyülenmiş gibiydi. Dalgınlığını atıp adamı seyretmeye başladı. Nerede olduğunu, nasıl geldiğini, her şeyi unutuvermişti. Bu iş o kadar hoşuna gitmişti ki bir müddet sonra dayanamayarak çilingirci ustanın bu mesleği kendisine de öğretmesini istedi. Çilingir bu bilginle biraz sohbet edince bu kişinin alim bir zat olduğunu fark etti ve ricası üzerine şöyle söyledi. "Sen alim bir zatsın. Bu meslek senin neyine gerekir?" Bunun üzerine bilgin sanat öğrenmek istediğini, bunun bilginliğine bir zarar vermeyeceğini, hem belki bu mesleği alın terine dönüştürüp ekmek kazanabileceğini söyledi. Çilingir ustası burada samimi bir yaklaşım fark edince mesleği öğretmeyi kabul etti. Hatta öyle ki başka ustalardan bile ona hoca tuttu. Böylece bilgin adam tam 4 yıl ustalara çıraklık etti. Bu bilgin adamın iş o kadar hoşuna gitmişti ki bir 4 senede kendi rızasıyla çıraklık yaptı. Bir müddet sonra ustası vefat etti. Bilgin adam ustanın kızıyla evlendi. Bu evlilikten 2 tane de çocuğu oldu. Zamanla çocuklardan birini mektebe verdi. Diğer çocuk küçük olduğu için evde kaldı. Yine bir gün sabah erkenden gidip dükkanını açtı. İçeriye girip elini tam çalışacağı aletlerine uzattığı an kendisini yine o şadırvanda buldu. Abdest aldığı yere geri dönmüştü. Astığı seccade bile hala sallanıyordu. Hemen koşarak Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına vardı. Daha henüz hiçbir şey söylemeden mübarek evliya şöyle söyledi. "Nasıl, hala inkar ediyor musun?" Bilgin adam mahcubiyetle, "Sultanım, abdest almak üzere sizden ayrıldım. O arada bir şey oldu. Bilmiyorum hayal midir, gerçek midir, yoksa rüya mı? Ama size işin doğrusunu söyleyeyim. Gönlüm hanımımda ve çocuklarımda kaldı. Onları özlemiş gibi hissediyorum." Geylani Hazretleri sordu. "Bu hal olalı kaç yıl oldu dersin?" Adam mahcubiyetle, "Bence bir 10 yıl olmuştur," dedi. Geylani Hazretleri yeniden sordu. "Peki öğrendiğin çilingirliği şu anda yapabilir misin?" Bilgin adam ellerine bakarak, "İşte ellerim şahittir, herhalde yapabilirim." Bunun üzerine Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Evladım, iyi bilesin ki bu ne hayaldir ne de rüya. Tamamen vakıa. Namazımızı eda edelim. Mescitten çıktıktan sonra hanımını ve çocuklarını getirtiriz inşallah." Böylece hep birlikte cuma namazını kıldılar. Mescitten çıktıktan sonra o şehre mektup yazdılar ve bilginin karısıyla çocuklarını getirttiler.
Bu olaydan sonra bu bilgin adam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin en sıkı talebelerinden biri oldu. Ve ömrünce bu mübarek evliyaya minnetini sunup duasını aldı. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle bir kez daha buluşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Aşıklar Şehri kanalımızda her bir hikaye manevi yolculuğunuzda size eşlik etsin, kalbinize dokunsun diye büyük bir özenle hazırlanıyor. Arkada büyük bir emek var. Sadece ekranda gördüğünüz birkaç dakika için bile günlerce çalışıyoruz. Geceli gündüzlü bir ekip sizlere en güzel, en derin, en anlamlı hikayeleri sunabilmek için oldukça uğraşıyor. Bu emeklerin daha fazla güzel kalbe ulaşması tamamen sizlerin desteğiyle mümkün. Bu yüzden videolarımızı beğenmek, kanala abone olmak ve yorum bırakmak gerçekten çok önemli. Sadece bir tıkla bu manevi hikayelerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerin her bir desteği bizim için çok kıymetli. Bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Daha nice güzel hikayelerde buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte Aşıklar Şehri'ni daha da büyütelim. Bu kıssaların içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.